Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu videoya başlamadan önce ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Bu sabah uyandığımda kanalımızın 1000 aboneye ulaştığını görünce çok mutlu oldum. Bu yüzden hepinize ilginiz, alakanız, desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım videolarımız sizin için ilgi çekici olmaya, eğitici, yol gösterici olmaya devam eder ve birlikte çoğalarak büyürüz. Bugünkü videoda yalnız olacağım. Sebebi de seçmiş olduğum konudan dolayı. Bugün sizlerle Almanya'da kadın olmak, Almanya'da yabancı bir kadın olmanın avantajları, dezavantajları, tecrübe ettiklerim, bunları konuşacağız. Birçok kadın takipçim olduğunu da biliyorum. Almanya'ya göç etmekle ilgili tedirginliği olanlar, kafasında soru işaretleri olanlar olduğunu da biliyorum. O yüzden umarım düşüncelerim sizler için faydalı olur. Şeffaf bir şekilde artılarıyla, eksileriyle birlikte konuşalım. Giriş konuşmasını evden yapmak istedim. Eğer hazırsanız birlikte dışarıya çıkalım. Hem gezelim hem de bu konu üzerine konuşalım. O zaman dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, öncelikle bu videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Evet, kısa bir süredir Almanya'da yaşıyorum ama en azından 3 farklı eyalet görmüş bir kadın olarak kadınların Almanya'daki özgürlüğü, kadınların Almanya'daki hakları, yaşam koşullarıyla ilgili Türkiye ile kıyas yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki biliyorum, burada doğmuş, büyümüş göçmen kardeşlerimiz benim çoğu düşünceme katılmayacaktır. Çünkü onlar ne yazık ki Türkiye'de kadın olmanın kâsını deneyimlemediği için benim söylediklerime katılmayacaklardır. Çünkü dediğim gibi bunu deneyimlemeyen bir insan bu konu hakkında yorum yapamaz ya da buradaki standartları bir kadın olarak beğenmeyebilir. Ama ben ne olursa olsun farklı düşüncelerde de olsak bu videoda kendilerinden bir şeyler bulabileceklerine inanıyorum. Evet arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi 4 yıldır Almanya'da yaşıyoruz ve tam 3 eyalet değiştirdik. İlk olarak Hannover'de yani Niedersachsen eyaletindeydik. Sonrasında Frankfurt'a geçtik yani Hessen eyaletine ve şimdi de NRW bölgesinde Aachen yakınlarında yaşıyoruz. Dolayısıyla bir kadın olarak eğer bir güven puanlaması yapmam gerekirse bu eyaletler arasında kesinlikle en güvenli, en özgür, en rahat hissettiğim bölgenin Niedersachsen eyaleti olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu eyalet çok fazla göçmenin olmadığı, daha Almanlardan oluşan bir eyalet aslında. Ben bu yüzden o bölgede kendimi daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu hissettiğimi düşünüyorum. İkinci olarak Hessen'i söyleyebilirim. Yani Frankfurt'ta yaşarken de kendimi aslında gayet özgür ve rahat, güvenli bir ortamda hissediyordum bir kadın olarak. Bence bunun da sebebi Frankfurt ve aslında Hessen bölgesinin daha internasyonel bir yer olması. Finans kurumlarının oldukça fazla olduğu bir eyalet ve dolayısıyla bu bölgeye gelen insanların da iş imkanlarından, iş olanaklarından sebep olduğunu düşünüyorum. Daha kariyerli, daha kendini geliştirmiş göçmenlerden oluştuğu için o bölgenin de güvenli olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki üçüncü olarak söyleyebileceğim eyalette bu üçü arasından kendimi daha az güvende hissettim. Yine tabii ki güvende hissediyorum ama NRW bölgesi diyebilirim. Çünkü bunun da sebebi, kendimce sebebi, burada da çok fazla göçmen var, çok fazla milletlerden insan var, farklı karakterlerden, farklı kültürlerden insanlar var. Ve ne yazık ki bu bölgede sözlü tacizin de olduğunu duydum. Örneğin eşimin kız kardeşi sözlü tacize Köln'de uğramıştı ne yazık ki. Bu üç eyaleti ilk olarak videonun başında kıyaslamak istedim. Arkadaşlar, ilk olarak değinmek istediğim konulardan biri kadınların kişisel ihtiyaçları, kişisel hijyen alışverişlerini burada sorunsuzca, düşünmeden yapabiliyor olması. Almanya'nın zaten ne kadar alım gücü yüksek bir ülke olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda da kesinlikle hiçbir maddi tereddüte girmeden bu ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinizi düşünüyorum. Yani hatta size şöyle söyleyeyim, bazı ürünler var ki gerçekten sudan bile ucuz. Yani o kadar ulaşılabilirliği rahat, üstelik de kaliteli ürünlere burada hiçbir zorluk çekmeden ulaşabiliyorsunuz. İkinci olarak değinmek istediğim konu Türkiye'de oldukça bizi sinir eden, yani kadınlar olarak sinir olduğumuz bir konu. O da trafikteki erkeklerin, ne yazık ki karşı cinsin bizim üzerimizde yaratmış olduğu stres. Neden? Çünkü
Yani hiçbirimiz doğarken araba kullanmayı bilerek doğmadık. Ya da hiçbirimiz 18 yaşına girer girmez araba kullanmayı öğrenmek zorunda değiliz. Ama ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani trafik ışığında 1 saniye, 2 saniye yeşil yandıktan sonra fazla duruyorsan buna kimsenin tahammülü yok. Park etmek istediğinde bu bazen 5 dakika sürebiliyor, bazen 10 dakika sürebiliyor. Yine arkadaki insanların buna hiçbir şekilde tahammülü yok. Ama burada, ya bunu hatta ilk sırada bile söyleyebilirdim yani. Burada gerçekten kadın da olsanız erkek de olsanız siz park ediyorsanız arkadaki sizi hiçbir şekilde strese sokmadan bekliyor. Ya da yeşil yandığını o an görmemiş olabilirsiniz. Anlık olabilir yani. Kimse arkanızdan kornaya basıp yine sizi strese sokmuyor. Ya da siz birine içinizden geldiği için yol verdiğinizde yine arkanızdaki size sinirlenip de kornaya basmıyor. Dolayısıyla siz strese girmediğiniz için hata yapmıyorsunuz aslında. Çünkü Türkiye'de hata yapmayacağınız varsa da arkadakilerin, yandakilerin, sağdakilerin, soldakilerin size vermiş olduğu stres, sizin üzerinizdeki baskı sebebiyle siz hata yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ve zaten adımız çıkmış. Kadın sürücüdür zaten. Onu yaptıysa kesin sürücüsü kadındır. Hep böyle ön yargılar var. O yüzden ben de yıllardır araba kullanan bir kadın şoför olarak bu konuya da mutlaka ilk sıralarda değinmek istedim. Burada öyle bir stres kesinlikle yaşamazsınız. Trafikte özgürüz arkadaşlar. Trafikte çok rahatız Almanya'da. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Kadınlar olarak sadece trafikte rahat değiliz. Aynı zamanda otoparklarda da kadınlara ve özellikle çocuklu kadınlara bazı özel otopark alanları yapılıyor burada. Yani bunun da sebebi şu, örneğin çocuklu bir kadını ele alalım. Arabadan puseti indirecek, çocuğunu indirecek. Bunun için bir alana ihtiyacı var. Daracık bir yere park ettiğinde bunları yapması çok büyük bir sıkıntı olduğu için o alanları daha geniş yapıyorlar. Kadınlar hem burada onların rahat inip binebilmeleri düşünerek yapılıyor, hem de giriş ve çıkış kapılarına yakın olması konumlarının itibariyle kadınların kendini daha güvende hissetmesi amaçlanıyor. Bir başka konuya değinecek olursak bu da kadınların gece geç saatte dışarıda olması. Türkiye'de en çok muzdarip olduğumuz konulardan biri. Bir kadın olarak hava karardıktan sonra dışarıda bulunmak hepimizi strese sokuyordu ne yazık ki. Burada bunu bu 4 yılda %100 atlatabildim mi? %100 atlatamadım. Yine bazen içimde his olarak atlatamadım yani. Hala Almanya'da olduğumu, burada bana bu konuda zarar gelme olasılığının Türkiye'ye oranla oldukça az olduğunu unutabiliyorum açıkçası. Yani mesela burada akşam saatlerinde köpeğimi alıp dışarıya çıktığımda aslında kendimi istisnalar dışında hiç güvensiz hissetmiyorum. Tabii ki burada büyük şehirle küçük şehir arasında da bir fark var. Büyük şehirde daha fazla böyle evsiz takılan insanlar olabiliyor. Onlar da bir huzursuzluğa sebep oluyor. Bu demek değil ki onlar size %100 zarar verecek. Emin olun Türkiye'den çok çok daha fazla güven duyuyorsunuz onları bile görseniz. Ama küçük şehirde yani bizim yaşadığımız civar gibi yerlerde zaten bir çığlığınızda bütün ev sakinleri dışarıya çıkacağı için ve insanlar birbirini de oldukça fazla tanıdığı için ve bu bölgelerde yaşamayı tercih eden insanlar da genellikle halktan insanlar oldukları için bu bölgelerin daha güvenli olduğunu düşünüyorum ve gece saat kaç olursa olsun özgürce içiniz huzursuz olmadan dışarıda bir kadın olarak bulunabileceğinizi düşünüyorum. En azından ben bu konuda rahatım. Ama mesela 2-3 gün önce yaşadığım mevzuyu söyleyeyim. Otobüs durağındayım. Hava karardı evet ama çok da geç bir vakit değil. Bir tane böyle garip garip sesler çıkaran bir amca değil yani ama yaşı büyük bir adam. Dikkatimi çekti, böyle bağırıyor, çağırıyor falan. Baktım evet belli ki psikolojik problemleri olan biri yani. Ama yani onun bana zarar veremeyeceğine eminim. Yine de içimde şöyle Türkiye'den kalma bir his. Aman uzaklaşayım, bana bir şey söyler, bana sataşır, bir şey der diye o hissi hala içimden tamamen atamıyorum. Bunu bazen fark ediyorum ama bunun da zamanla tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Yani demem şu ki %100 Almanya'da evet kadınlar dokunulmaz, yani hiçbir şekilde onlara bir zarar gelmez tabii ki demiyorum. Umarım da hiçbirimizin başına kötü bir olay gelmez diliyorum. Gelenler de vardır belki. Umarım onlar da yani bir daha yaşamazlar diyeyim. Ama Türkiye ile kıyaslamam gerekirse gerçekten dağlar kadar fark var.
Tabii ki mesela şunu söyleyebilirim. Burada enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ışıklandırmalar çok az. Türkiye'deki gibi kesinlikle değil. Caddeler, sokaklar böyle aydınlık, ışıl ışıl değil kesinlikle. Onun verdiği bir karanlık çekincesi oluyor bende sadece. Ama onun dışında etrafımdan geçen insanlar beni bakışlarıyla rahatsız etmiyor. Laf atmıyor. En azından ben yaşamadım. O yüzden burada çok daha kendimi özgür, rahat hissettiğim bir kadın olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim toplu taşımada edep mevzusuna. Türkiye'de özellikle erkekler otobüste, trende oturmayı bilmiyor. Yani bacaklarını bir açıyor, yanındaki rahat mı, rahatsız mı? Yanındaki onun bacağının ona değmesinden hoşnut mu? Bunların hiçbirini önemsemeksizin ne yazık ki çok rahat bir şekilde oturup seyahat ediyorlar. Ama burada inanın bir kere bile yaşamadım bu durumu. Yani bu hareketi Türkiye'de yapan erkekler var ya mesela. Bunu kardeşlerine, annelerine, eşlerine yapılacak olsa böyle olay çıkarıp aslan kesilecek tipler başkalarına gelince rahat rahat davranabiliyorlar. Çok sinir oluyordum Türkiye'deyken buna. Neyse ki burada bu konuda da bir problem yaşamıyorum. Yani yanımdakine hiçbir zaman oturmasını düzeltmesi için uyarma ihtiyacı duymadım. Diğer bir konu kılık kıyafet mevzusu. Yani kılık kıyafete bir baskı, toplum baskısı vardır ya Türkiye'de. Bu hem iş hayatında hem normal günlük yaşamda. İlk olarak iş hayatından şöyle bir örnek vermek istiyorum. Burada çalıştığım firmada ofiste çalışan 10 küsür yıldır bizim firmada iyi de bir departmanda çalışan bir iş arkadaşım çalışırken pilates topu üzerinde çalışıyor mesela. Şimdi ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani nasıl yani sandalyenin suyu mu çıktı? Neden pilates topu üzerinde çalışıyor? Ama sonradan anladım mesela beli ağrıyormuş ve kendini çok rahat hissediyormuş. Şimdi düşünüyorum ben pilates topumla Türkiye'de işe gitsem bana ne derler? Yani nasıl bakarlar bu olaya? Mesela bu çok ilk hoşuma giden mevzu buydu. Aynı kişinin giyimi de hoş değil. Yani bizim belki de evde böyle hani paspal giydiğimiz kıyafeti o işe gelip giderken giyiyor mesela. Yani böyle hani eskiden bizde de modaydı ya pantolona zincir takma. Böyle zincir takıp işe geliyor falan. Neyse çok garibime gitmişti. Çok şaşırmıştım. Bunu böyle ilk haftamda görmüştüm firmadaki. Sonra anladım ki uzun bir zaman çalıştıktan sonra anladım ki iş yerlerinde kılık kıyafetle ilgili bırakın iş arkadaşlarınızın üzerinde hani kurabileceği baskıyı, işvereniniz dahi size hiçbir şekilde kıyafetinizle ilgili bir yargılamada bulunmuyor. Ama tabii ki de yani hepimiz iş hayatını bilen, kendimizi geliştirmiş, eğitmiş insanlar olarak şunun bilincindeyiz. Elbette bir toplantıdır, biriyle bir görüşmedir, özel durumlar olduğu takdirde kılık kıyafetimize özellikle özen göstermemiz gerektiğini tabii ki de biliyoruz. Bunun için de kıyafetimizi, takım elbisemizi evden getiririz. Görüşmeden 5-10 dakika önce onları giyebiliriz mesela. Burada yani bu rahatlığı veriyorlar size. Hatta mesela eşimin patronu ona şunu söylemiş. Hani böyle her gün gömlek, kravat, takım elbiseli geliyorsun ama rahat ol. Bak biz eşofmanla geliyoruz işe deyip hani onu da bu şekilde rahata teşvik etmişti mesela. Çünkü burada önemli olan senin ne giydiğin değil ne ürettiğin. Bu çok değerli. Yani bu tartışmaya kapalı çok değerli bir şey bence. Ve insan kendini ne kadar içinde rahat ederse kıyafetinin bence o kadar da üretici, o kadar da üretken olur. O yüzden ben bu Almanya'nın özellikle işverenlerin, Almanya'daki işverenlerin bu konudaki çalışanlarla olan desteğine hayranım. Bunu da belirtmek istiyorum. İş hayatı dışında genel günlük hayatımıza değinecek olursak Türkiye'de böyle özellikle kadınların birbirlerine kendini kanıtlama gibi bir isteği var sanki. Bir yarış içerisinde. Çünkü dışarıda mesela ben düşünüyorum böyle değişik tarz giyindiğimde ya da bir şapka taktığımda ya da normal giyindiğimde yani ne olursa olsun karşıdan gelen bir kadın hemcinsim böyle beni baştan aşağı süzüyor ve bunu yaparken en ufak bir rahatsızlık duymuyor. Benim bunu fark ettiğimi de fark ediyor ama bundan hiç rahatsızlık duymuyor. Bu çok can sıkıcı bir konuydu. Burada bakıyorum ne giyerse giysin insanlar, açık saçık da giyse, tamamen kapalı da giyinse, hangi milletten olursa olsun, yabancı da olsa, turist de olsa kimse kimseyi, kadını da erkeği de baştan aşağı süzmüyor.
Bunun için bir genelleme yapabilirim. Yine de istisnalar vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz. Hava o kadar soğuk ki birazcık arabada ısınırken diğer bir konuya değinmek istedim. Burada kadınların desteklenmesi konusuna değinmek istiyorum. Yani örneğin makinistler, otobüs şoförleri, bunların o kadar büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyor ki ben gördüğümde gerçekten bir kadın olarak çok gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Yani çünkü zor meslek grupları bu meslek grupları. Bu yüzden onların kadın olduğunu gördüğüm zaman çok seviniyorum. Örneğin bir gecikme yaşandığı zaman trende olur, otobüste olur. Kimse kalkıp da bu şoförlere çıkışmıyor, laf söylemiyor. Saygı duyuyor. Çünkü ne yazık ki az önce de bahsettiğim gibi yani Türkiye'de kadın şoförlere olan kötü bir algı olduğu için burada bırakın kötü algıyı, yani şahsi bir araç şoföründen bahsetmiyoruz. Bir otobüsten, trenden bahsediyoruz. Bu arada tır şoförü olarak da kadın görüyorum yollarda. Bu da gerçekten çok onur verici, çok gurur verici bir şey. Trafikte kadınlara gösterilen bu saygı da beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok onur ediyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, diğer değinmek istediğim konulardan biri de Almanya'da kadınların doğum öncesi ve sonrası sahip olduğu haklar konusu. Bu konuyu deneyimlemedim henüz çocuk sahibi olmadığımız için ama çevremden edindiğim bilgiler ışığında ve de sizler için de birazcık araştırma yaptım. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 6 hafta doğum öncesinde, 8 haftada doğum sonrasında ücretli izne çıkabiliyorsunuz. Doğum izninin ardından ebeveynler çocuğun bakımını üstlenmek için 3 yıla kadar ebeveyn izni alabiliyorlar. Bu dönemde işveren sizi kesinlikle işten çıkaramıyor. Doğumdan sonra çocuğunuz 3 yaşına gelene kadar da bu izni talep edebiliyorsunuz. Hatta bu sürenin 2 yılını çocuğunuz 8 yaşına gelene kadar da kullanabilirsiniz. Yani diyelim doğumdan sonra 1 yıl, 4 yaşında 1 yıl, 6 yaşında 1 yıl şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir sistem. Ebeveyn izni sırasında maaş ödenmiyor ama arkadaşlar. Ancak devlet aileye ebeveyn parası adı altında, yani Elterngeld adı altında bir maddi destek sağlıyor. Bu da maaşın işte ortalama maaşınızın %65-%67'sine tekabül ediyor. Bu ödeme 12 ay boyunca yapılıyor. Yani geri kalan 2 yıl boyunca ücretsiz izinde olmuş olabiliyorsunuz. Bu izni sadece bir kadın olarak değil, aynı zamanda bunu bir ebeveyn olarak, yani anne baba olarak bu izni de alabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel. Burada da amaç babaların da çocuklarının bu özel sürecinde, özel döneminde, küçük yaşlarda yanında olabilmesi açısından bence çok güzel bir sistem. Daha sonra da bireyler işe dönme hakkına sahipler ve siz mesela kadın olarak çocuğunuzla hala ilgilenmek durumunda olduğunuz için işvereninizle konuşup işe part-time devam etmek istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Ya da çalışma saatlerinizi esnetebilirsiniz. Bunu doğum öncesinde de yapabilirsiniz bu arada. Bir de gelelim Almanya'daki sağlık sistemine. Almanya'daki sağlık sistemi tabii ki Türkiye'de alışık olduğumuzun tam aksine oldukça farklı. Oldukça farklı dediğim iyi mi kötü mü? Bana göre yani burada yaşamaya başladıktan sonra aslında bunun en doğrusu olduğuna karar verdiğim bir noktadayım. Yani burada doktorlar kesinlikle size hastalığınız karşısında ilk önlem, ilk çözüm olarak ilaç tedavisini önermiyorlar. Bu tabii Türkiye'de ilaca çok alışkın olan, hani her fırsatta ilaç kullanan bireyler için çok da iyi bir şey olmayabilir ama ben mesela zaten Türkiye'de de ilaç benim için en son seçenekti. Yani en zorlandığım, artık en çıkmazda olduğum aşamada ilaç kullanan bir insandım. Ama mesela eşime örnek verecek olursam o da tam tersiydi Türkiye'deyken. Yani bir başı ağrıdığında hemen ilaç içerdi. İlk çözümü hemen ilaçta arardı ama o da buraya göç ettikten sonra aslında burada ne kadar az ilaç kullanırsak bağışıklık sistemimiz de o kadar geliştiği için ne kadar daha az hasta olduğumuzu anladık ve o da bunu anladığı için mesela daha az ilaca ihtiyaç duyuyor. Yani Türkiye'deki gibi, hani tabiri caizse şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki gibi doktora gittiğinizde size hemen bir Agumentin yazıp da sizi eve yollamıyorlar burada. Gerçekten çok zor durumdaysanız, yani bunun hatta işte hani çok dalga geçiliyor Almanya'da. Hani Allah korusun ölüm döşeğinde değilsen eğer hani seni kale almıyorlar gibisinden, ama aslında burada gerçekten insanların sağlığını düşünerek bu harekette bulunuyor buradaki sağlıkçılar. O yüzden gerçekten burada
bu mantığın ne kadar doğru olduğunu anladım diyebilirim. Ve bu 4 yıllık süre içerisinde o kadar az hasta oldum ki bu da zaten ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu da bence kanıtlıyor buradaki sağlık sisteminin. Buradaki sağlık sisteminin dezavantajı yok mu? Var biz kadınlar için. Bu da ne? Randevu sistemi bazen geç olabiliyor. Bunun da sebebi şu. Ne kadar uzun süre Almanya'da yaşarsanız yaşayın. Yine de bir dil bariyeri devreye giriyor. Yani bununla ne demek istiyorum? Biz kadınlar özellikle doktor seçiminde doktorumuzun birazcık da psikolojik olarak bizi anlamasını istiyoruz. Bu yüzden de bir Türk doktor arayışına giriyoruz doğal olarak. Türk doktor da Almanya'da tamam evet az sayıda değil ama yine de bir diğer yabancı doktorlara nazaran daha az sayıda olduğu için çok da fazla rağbet oluyor Türkler tarafından ve kontenjanları çok çabuk dolduğu için ya da yeni hasta kabulleri az olduğu için biraz randevu bulmakta zorlanıyoruz. Yani mesela ben kendi Türk doktorumdan randevu almak istediğimde en erken 2 haftaya 3 hafta sonraya alabileceğimi hani önceden biliyorum. Ama bu demek değil ki siz acil bir durumda çok acil doktora görünmeniz gereken durumlarda çok hasta olduğunuzda da 2 hafta 3 hafta beklemek zorundasınız. Demek değil bu kesinlikle. Tabii ki acil durumlarda randevusuz bir şekilde doktorunuzu ziyaret edebiliyorsunuz. Demek istediğim insanın birazcık kadın olarak kendisini anlayabilecek bir doktor arayışına girdiği için hani burada Türkiye'deki kadar belki kolay doktor bulamayabiliyoruz. Bu konuya değinebilirim. Sağlık sistemi çünkü gerçekten çok önemli bir mevzu. Bildiğiniz Alman doktorları reçeteye tedavi olarak Olips yazıyor. Yani bildiğiniz naneli ya da bilmem ne aromalı Olips şekerini reçeteye yazıyor tedavi olarak. Bu konuda da çok güldüğümüz böyle Instagram'da falan screenshotlarını görüyoruz reçetelerin. Çünkü adamlar yani ilaç kullanmaya o kadar karşı ki ve bu da tabii toplumun sağlık seviyesini arttıran bir durum. Kesinlikle dediğim gibi onaylıyorum, takdir ediyorum. Buraya geldikten sonra bunu gerçekten gördüm ve deneyimledim. Gerçekten faydalı bir uygulama olduğunu anladım. Ama komik yani hiç hayatımızda görmediğimiz, deneyimlemediğimiz reçeteler oluyor. Mesela şu örneği verebilirim arkadaşlar. Eşim çimento kaldırırken 40 kilo zannedip çimento paketini 80 kilo olduğu için iki koluna da iki dirseğine de bir anda yüklenip kas yırtılmasına sebep oldu. Yani doktora gittiğimizde bu teşhis konuldu. Ve doktorun bu teşhis karşısında yazdığı reçeteyi size söylüyorum. Kollarını dinlendir, soğuk pres yap ve kolluk tak. Yani kas yırtılması olmuş bir insana bu reçeteyi yazdı doktor. Yani ağrı kesici yok, ağrı kesici krem yok. Sadece kollarını bandajla, soğuk pres yap ve dinlendir dedi doktor. Yani şaşırıyoruz, hala şaşırıyoruz. Daha bizi kim bilir neler bekliyor. Gülüyoruz yani. Mesela bir de köpeğimizle ilgili bir örnek vereyim. Yani sadece insanlarda değil bu durum. Mesela köpeğimizin de işte derisi falan böyle dökülüyordu. Ne bileyim işte bir takım rahatsızlıkları vardı. Onun için bir ilaç, ne bileyim bir damla bir şey verir diye düşünüyoruz veteriner. Veteriner reçeteye şunu yazdı. Margarin. Margarin derken yani hani gerçekten çok şaşırmıştık. Yani mamasına her gün birazcık margarin koymamız gerekiyormuş bu şikayetlerinin geçmesi için. Mesela o da çok komiğimize gitmişti. Yani onun da fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmıştık hatta. Yani margarin mi? Çok komikti bu mevzuda şimdi aklıma gelince söylemiş oldum. Konudan da çok çıktım şu an ama bu da gerçekten komik bir mevzuydu. Ve son olarak değinmek istediğim konu biz kadınların kuaför mevzusu. Kuaför de burada aradığınızı bulma olasılığınız ne yazık ki az. Yani üzgünüm bu konuda dürüst olmak zorundayım. Yani çoğu insan da benim gibidir diye düşünüyorum. Türkiye'de hep gittiğimiz standart, alıştığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz, bir bakışımızla ne istediğimizi anlatabildiğimiz kuaförler vardır. Benim de 20 senedir, hatta daha bile fazla, çocukluğumu, küçüklüğümü, bebekliğimi neredeyse bilen kuaförüm var. En çok onlardan ayrıldığım için üzülüyorum burada. Çünkü
Yani en ufak bir ne bileyim bir fön çektirmeye bile ben onlara gidiyordum Türkiye'deyken. Burada onun eksikliğini hissediyorum. Bir kere denemedim mi? Denedim ama hiçbir şekilde istediğim sonucu alamadım. Fiyatlar da bu arada Türkiye'dekinden çok da farklı değil. Gerçekten hani bu konuda diyemem ki burası kuaför konusunda çok ucuz, harika. Hem pahalı hem de istediğiniz sonucu burada alamıyorsunuz. Ya da en azından ben henüz denk gelmedim. O hayal ettiğim kuaförü bulamadım belki, bilmiyorum. Eğer kuaför konusunda çözersem bayağı mutlu olacağım. Bu problem de ortadan kalkacak diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün Almanya'da yaşadığım süre zarfındaki anılarımı, yaşadığım tecrübeleri sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Umarım sizin için yol gösterici olmuştur. En azından biraz fikriniz olmuştur. Almanya'da kadınların sahip olduğu haklar konusunda, Almanya'da kadınlara verilen değer konusunda, Almanya'da kadın olmakla Türkiye'de kadın olmak arasındaki farklara elimden geldiğince değinmeye çalıştım. Eğer atladığım konular varsa ya da sizin özellikle sormak istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.